3, 2, 1 ve kayıt şeklinde. Kayıt değil, canlı yayın. Çoktandır Instagram'da bir yayın yapmamıştım, bir canlı yayın yapmamıştım. Dedim ki bir canlı yayın burada yapayım. Belki değişik formatta olabilir diye düşündüm. Gerçi dik format çok buna uygun değil. Projeksiyon önündeyim ama gözümü alıyor. Nasılsınız? Bana DM atamıyorsunuz. Ben bunu bir şekilde kapamışım. Bir bakıyorum gelen direct message isteği yok. Ay, İngilizce'de konuştum. Ay. Bilmiyorum, bu ışık iyi mi? Olmadı galiba. Yansıttım falan da kendi kanalımı yansıttım. Kanal tanıtımı yapacağım. Kendi kanalımın tanıtımını yapacağım. Işıklar gözümü aldı. Bir saniye. Ben burada evet. Yani kör olmadan yayın yapmamız lazım, öyle değil mi? Yani yayın açacağım diye gözlerimi kaybetmeyeyim. Gözlük de biraz kirliymiş ama olsun. Evet. Nasılsınız bakalım? Ring light'ın ışıkları böyle yuvarlak yuvarlak gözümde yansıyor. Şöyle geleyim. Ay, oje de sürecektim. Yayından önce oje sürecektim. Yanınızda, karşınızda sürsem ayıp olur mu? Ben artık bayağı böyle sohbet şeklinde gibi yapıyorum. Ya biraz da aslında kamuoyu yoklaması almak istedim. Yani yoklama alıyorum. Hocayım sanki, böyle kamuoyu yoklaması. Bana diyorlar ki Instagram üyeliği yap. Yani YouTube'la ilgileniyorum zaten. Acaba yapsam mı diyorum. Yok, OnlyFans açmam. Patreon açarım. Size biraz Patreon nedir diye soracağım. Çünkü insanlar tek tek Patreon ne, Patreon ne diye bana yazdılar. O yüzden ben de neyse, bu olmadı. Çok güzel hallar takınca dedim ki göstereyim. Yarın zaten masal gecesi canlı yayın olacak, merak etmeyin. Ay, ben şu ojeyi sürüyordum değil mi? Ekrana koyup öyle konuşma işleri, bunlar üyelik yayınlarında var. Yani hani bazen soruyorsunuz ya, üyeliklerde ne var? Bunlar var mesela. Şimdi YouTube üyeliğinin dışında bana tavsiye edilen, yani Instagram üyeliği yap. TikTok falan yapmam. TikTok'ta çünkü doğru dürüst müzik yok. Çok kötü. Birkaç defa denedim. Yani hiç benlik bir ortam değil. Bir de yani bir iki müzik şey yapıyorum ki gayet de bilinen şeyler falan. Yok yani, müzik yok. En bilmediğim yani günümüzün bana göre saçma sapan müzikleri karşıma çıkıyor. Ben de onlara şey yapamıyorum açıkçası. Benlik değil. Evet, bir yandan ojemi sürüyorum da. Evet, kusura bakmayın demiştim. Ben ojemi süreyim dedim bir yandan. Bir yandan da konuşayım. Şimdi birazdan, ay bu ekran kaybı olmasın. Birazdan ben karşınızda bilgisayarımı bağladım projeksiyona. Böyle bilgisayardan şekilli şekilde anlatırım. Ay, şeyler de gözükmüyor. İlla göstereceğim ayağımı değil mi? Çok fenayım. Artık var ya, açık açık da böyle konuşuyorum. Bir yandan da şu ojeyi bir tanesini süreyim. En azından bir elimi süreyim. Bir tanesini yapalım, halledelim. Ya çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ben hala gördüğünüz gibi anam babam usulü normal gerçek tırnak, gerçek bildiğin oje, hatta markası da F ile başlayan, yani en klasik ojedir ya. Ne selülitü ya? Allah'ım. İşte böyle bu şekilde şey yapıyorum. Takma tırnağa karşıyım. Takmıyorum. Yani takana da, yani ne gerek var takmaya? Takan takana zaten. Ben takmam. Necdet Uygur esprileri yapıyorum da bir yandan, gördüğünüz gibi takan takana, kim sana takıyor, o bana takıyor, şu ona takıyor falan filan. Neyse. Evet. Şimdi ben bir bakayım şu yorumlara. Patreon nedir? Evet, Patreon nedir, bunu anlatacağım. Kimse bilmiyor Patreon'u. Ben buna şaşırdım.
Rozetler falan, teşekkür ederim. Tango uygulamasını hiç bilmiyorum. Ya ben böyle garip garip uygulamalar var ya, canlı yayın, chatler, metler, böyle bir şeyler alınıyor. Ben bunlara pek aşina değilim. Yani TikTok'ta açıkçası pek tercih etmedim. TikTok'ta teyzeler göbek atıyorlar, millet para yolluyor falan gibi bir konsept var. Bu benlik değil. Patreon dediğim aslında ilk çıktığı zamanlarda sanatçıların eserlerini koyduğu ve ona göre bir bağış aldığı, ya da o mesela romanını koyuyor ve okumak isteyen oraya atıyorum bir para yatırıyor. 20 dolar, 30 dolar, 100 dolar, bilmiyorum yani, hani şeye göre bir ücret dahilinde bunu sattığı, paylaştığı bir mecra. Ama bağış usulü gibi de gidiyor. Mesela bir sevdiğiniz bir sanatçı var, orada eserlerini paylaşıyor ve siz ona donation yapıyorsunuz. Yani yatırım, bağış yapıyorsunuz, destekliyorsunuz, ona Patreon'luk yapıyorsunuz bir şekilde. Böyle bir uygulama Patreon. Ve aslında oldukça eski bir uygulamadır ama demek ki Türkiye'de pek bilinmiyor. Ben de oraya yurt dışında çok fazla takipçim var ve benim YouTube yayınlarıma katılamıyorlar. Katıl üyeliği almak istiyorlardı. Ben de katıl üyeliği almak isteyen kişilere, yurt dışındaki kişilere o videoların kaydını alıp o kayıtları Patreon'da paylaştım. Ama bir baktım ki hani ben çok fazla, hani buna talep vardı. Biraz ışığı arttırayım mı? Ne yapayım birazcık? Ben mi böyle geleyim? Birazcık şöyle gelelim birazdan, çünkü gözümü alıyor. Ben başka bir yana geçeyim. Başka bir alan. Dedim ki ben de, madem öyle, evet böyle daha iyi oldu. Birazdan oraya geçerim. İşte dedim ki, madem öyle, ben de yani şöyle Patreon'a bu videoları paylaşıyordum. Sonra şunu fark ettim, benim ayaklarımı paylaştığım fotoğraflar, videolar çok talep alıyor, çok beğeniliyor ve daha fazlasını görmek istiyor insanlar. Ve ben de zaten benim bilgisayarımda dahi albümlerim vardı, böyle ayaklarımı paylaştığım fotoğraflar, ayak fotoğraflarımın falan olduğu albümler. Böyle değişik sanatsal çekimlerim falan da oluyordu. Ben de bunları orada bir albüm yaptım. Gayet de uygun fiyatlı. Dünyanın en güzel ayakları diye bir albüm yaptım. Oraya koydum. Bunlar da şeyle yürüyor. Yani aylık bağışla yürüyen şeyler. Bu da var. Bir de diğer videolarım var. Ama asıl şimdi yapmak istediğim aslında Patreon'da bazı edebiyat parçalarını, klasiklerini okumak istiyorum. Bunlar erotik edebiyattan parçalar. YouTube'da bu biraz sorun olabiliyor ve ben bunu Patreon'da yine sistemiyle yapayım istiyorum. Belki orada da canlı yayın işini galiba hallettim, bir üyelik yaptım. Canlı yayın olmasa da normal kayıtlar alacağım. Hatta teknolojisi içinde almıştım, mikrofon almıştım ASMR falan yapmak için. Bu böyle ASMR nedir derseniz, fısır fısır hani böyle konuşuyorlar ya. Ağzımın şapırtısı gelerek fısır fısır böyle. Sanki size bir masal okuyan, böyle bir ninni. Şöyle yaklaşayım böyle. Hani kameranın değil de mikrofonun dibinde fısır fısır böyle sakin sakin konuşup nefesimi hissettirerek sesimle konuşmalar yaptığım, insanların yaptığı daha doğrusu böyle bir durum var. Bu tür videolar, ses kayıtları. Bu ASMR aslında ilk çıktığı zaman, ben şimdi Türkçe söylüyorum tabii, ASMR'yi anlayın siz. İlk çıktığı zaman Koreliler hapur şupur yemek yiyorlardı. Ağızlarına yemek tıkıyorlar, ağızlarından salyalar aka aka ve hatur hutur, hışır hışır, böyle katır kutur sesler çıkara çıkara yemek yiyorlar. Ve bu ses kaydını çekmişlerdi. İlk böyle başladı ve bunu millet dinliyordu.
Yani ağız şapırtılarını, böyle yutma seslerini falan böyle dinliyordu insanlar. İlk ASMR öyle çıktı. Daha sonradan fısır fısır konuşma şekline döndü. Ağızdaki böyle tükrük seslerine kadar duyuyorsun. Sonra bunu erkekler yaptı. Erkekler mesela kuaför ASMR'leri yapıyordu. Böyle makas sesi geliyor, saçın kesilme sesi geliyor falan. Kadınlar yapınca ruj sesi geliyor böyle seslerle. Bunun farklı durumları var. Bunun olayı biraz da yani böyle uykudan önce kulağınızda bir şeyler fısıldanıyormuş hissi. ASMR'lerle uyuyanlar var. Buna geçeceğim. Zaten hani belki kısmetse bir tatile daha gideceğim. Ondan sonra bunları kapanıp daha uzun uzun yaparım diye düşünüyorum. Patreon'u bunda da kullanacağım açıkçası. Ya da belli okumaları. Çünkü YouTube sansürü yiyebiliyor. Böyle bir şey var. Patreon'u bundan düşünüyordum ama son günlerde bana niçin Instagram üyeliği de açmıyorsun dendi. Bilmiyorum, Instagram üyeliği açayım mı? Lütfen bana yazın. Mesela yarın bir post paylaşırım. Yapayım mı yapmayayım mı diye. Orada belki anket koyarım. Böyle bir şey yapabilirim. Dediğim gibi çok fazla şeye bir anda girişmek istemedim. Ne oluyorum? Bu sebeple ama size bunları açıklayayım dedim. Heh, tamam. Telegram'da açacağım dedim ya, bu kararları yapmak, düzene sokmak. Mesela eve yeni bir düzen yaptım, daha böyle stüdyo gibi. Bunlara gireceğim. Biraz önce ailesel, sağlıksal şeyleri bir düzene sokmak gerekiyor. Ondan sonra. MILF'in anlamını biliyorsunuz değil mi? Yani ben bir anne değilim. MILF demek Mother I love to F'le başlayan kelime oluyor. Ben bir anne değilim. Yaş itibariyle buna uyarım. Ayrı bir şey. Ben şu mikrofonu çok yaptım. OnlyFans açmayacağım. Ya tango dediğim gibi hiç bilmiyorum. Ben Patreon'dan ilgili yaparım. Dediğim gibi TikTok'muş, tangoymuş falan, bunlarla pek işim yok. Tango yapmayı öğrenmek istiyorum. Tango dansını öğrenmek istiyorum ama Büyükçekmece'ye yakın bir tango kursu yok. Tango, bununla ilgilenebilirim. Hatta tango dersi alırken bunları kayıt yaparım. YouTube katıla koyarım. Bunu çok istiyorum. Ama yok. Tango dersi yok. Yerine Latin dansları falan var. Latin dansları, salsa falan, bunları becerebilir miyim bilmiyorum. Böyle var. Ama o yayın platformu tangoyu hiç bilmiyorum, denemedim, araştırmam lazım. İlla ona mı katıl diyorsunuz, bilemiyorum. Çok mu avantajlı yani tango? Ya biliyorum tango uygulaması olduğunu. Ben dalga geçiyorum biraz. O tangodan bahsetmek istiyorum belki. Babam fena değil, evde. Yani hayati bir tehlikesi yok ama maalesef kalkamıyor. Yani öyle durumlar var. Hayır değil, eve geldi. Teşekkür ederim ilginize, sorduğunuz için. Milango geceleri mi var? Ben de Milan falan, Milano diyorsun. Lambada mı? Ya dedim ya. Yaşım kaç? Bayağı genç duruyorum. Yani kadınların yaşı sorulmaz, öyle değil mi? Az söyleyeyim ama 79'luyum. Hissettiğim yaş önemli olan. Ya 28 falan, hep 27-28 hissediyorum. Rocker'ların yaşı yani. Rocker'ların hayata veda etme yaşı, zirve yaşları diyelim. Hep hissettiğim yaş öyledir ya. Yani 27'ler falan, 28'ler. Evet. Ne yapıyoruz? Evet, böyle sohbet edelim. Yani benim boyum kısadır. Yani boyum benim 1,60 ancayım, 1,59 falanım. O sebeple biraz da kendime iyi bakarım, sağlıklı yaşarım. Eğlenceli, keyifli yaşamayı seviyorum. Size ben Patreon'u da göstereyim nasıl yapılıyor. Bu yayını kaydedeceğim. Geçen bir yayın açtım. Orada sıkıntı oldu. Bir yandan da çekiniyorum yani, böyle zaman geçtikçe ay dedim, mi olur, söyleyin. Sıkıntı olursa yayını kaydedemem diye. Ay keşke bu elbiseyle YouTube yayını açsaydım ya. Ben Instagram'a yaptım bunu.
Acaba böyle kısa bir savaşçı yayını açsam mı? Evet. Ayakları yarın yayında görürsünüz. Güzel halhallarla şeylerle böyle siyah bir halhal taktım. Kırmızı ojeler falan var. Evet, şöyle geleyim ben bilgisayarımın da başına. Şöyle maillerimi görmeyin lütfen. Zaten göremezsiniz, okuyamazsınız. Şimdi benim kanala gelelim, göstereyim size. Aslında böyle bir video açmak istiyorum. Ondan sonra da böyle kanal durdur falan diyorlar ya, böyle bir şey yapabilirim ama bunu yatayda daha iyi yaparım diye düşünüyorum. Benim kanal burası. Yok ya, dikeyde göremiyorsunuz. Ama size biraz şey göstereyim, yani Patreon'un nasıl olduğunu, formatını göstereyim. Burası benim Patreon sayfam. Burada yani beni uzaktan takip edebilirsiniz. Orada çok bir şey paylaşmıyorum. Ya da üyelikler var. Tire yazıyor. Ben buraya çeşit çeşit şeyler, donation şeyleri açabiliyorum. Buradan takip edebiliyorsunuz. Dediğim gibi biraz daha böyle farklı farklı mecralar var. Yani mesela ben mesela Patreon'da bir yazı da paylaşabiliyorum. Atıyorum, bir roman da paylaşabilirim, video paylaşabilirim, ses kaydı paylaşabilirim, bir imaj paylaşabilirim, fotoğraf falan. Bir link paylaşabilirim, anket paylaşabilirim ve artık live streamler de var, canlı yayınlar var. Böyle şeyler falan yapabiliyorum ve dediğim gibi böyle bir sistem. Ya ben bunu sevdiğim için açıkçası çok da böyle o kadar çok bilinmiyor. Yani ben leş taraflar şey yapsın istemiyorum yani. Hani böyle göbek atan teyzelerin oylandığı falan yerlere girmek istemiyorum. O sebeple de bunu açtım. Ben tekrar bu pembeli alana geleyim isterseniz. Ha? Ne dersiniz? Arkada da resimlerim var. Ya açıkçası yazın pek resim yapamadım. Yani Haziran'da yaptım. Yani şey söyleyeyim açıkçası. Ağustos, Eylül'de, yani Eylül'üm zaten şey geçti, fırtına gibi geçti. Yani Eylül'ün sakin sakin keyfini yaşayamadım. O zaman fazla şey yapamadım. Resim umuyorum en kısa sürede başlayacağım tekrar. Hatta belki ayrı resim dersleri falan yaparım. Yani şeydeki format belki de bir resim dersi olur, Telegram'daki, bilmiyorum. Böyle bir şeyler düşünüyorum. Patreon AB grubu. Ya Patreon, evet, Patreon'un tarzı daha öyledir ama dediğim gibi Avrupa'da falan daha biliniyor ve benim YouTube'daki izleyicilerimin %45'i yurt dışı. Altyazı falan da koyuyorum ya, bayağı yurt dışı oldu. Hatta ses olayını da halledersem farklı dillerde de sanki konuşuyor gibi yayınlar açmayı istiyorum. Ha. Teşekkür ederim. Danışmanımız eczanede. Hangi eczane acaba? Bilirsiniz, bilenler bilir, ben çok fazla şey kullanırım. Böyle cilt bakımı ürünleri falan çok kullanırım. Kendime iyi bakarım. Bakımlar yaptırırım. Hatta bilirim de yani böyle nerede ne var falan. Böyle bir durum. Şu oturuşa İtalyan oturuşu diyorlar. Ne alaka bilmiyorum. Yani İtalya'da hani şu oturuşu çok görmedim. Ya da kimse İtalyan oturuşu falan gibi bir şey olmadı. Burada böyle bir muhabbet var. Yani son dönemde İtalyan oturuşu mu falan diyorlar. Biraz daha ışığı arttıralım mı? Evet. Evet, gözlerim aldı. Evet, ne diyordum dedim. Böyle işte. Ben bu yayını zaten sonra şeye de koyacağım. YouTube'a da koyarım. Hafta içi koyarım. Hani şimdilik burada kalsın. Hani çok soru olunca dedim herkese tek tek anlatacağıma böyle bir canlı yayınla anlatayım dedim. Yani her an her şey, böyle planlarım var ama hemen hayata geçiremeyebiliyorum. Şimdi artık güneş tutulması da oldu. Biraz daha rahatladım açıkçası. Tutulmadan sonra daha böyle bomba gibi şeylerle gelirim ama yapmak istediğim asıl telif falan olayında sıkıntı olmazsa
Açarım projeksiyonlu, üzerine böyle yansıtarak, kendi üzerimde de yansıtarak yatay, belki birazcık böyle bazı şeylerin değerlendirmesini yapabilirim diye düşünüyorum. Birazcık sorulara bakayım. Ondan sonra da yayını yavaş yavaş kapayım. Ne diyor? Ha, paspasımı yapıyorum. Evet. Ya paspas olmak isteyenler olunca ne yaparsın yani? Çok olmak istiyorsun. Ne kadar kitap var. Yani benim burada çok az kitabım var. Benim asıl kütüphanem diğer evde. Tek eksik file çorap. Şu elbisenin altına file çorap olmaz. Büyükçekmece Ceylan Eczanesi. Bir dakika. Ceylan. Düşünüyorum. Neredeydi ya? Yabancı gelmedi de. Bakayım. Ha tamam, sanki şu karşıdaki yer mi diyecektim. Kolyemde şeydir, anktır. Bakayım, soru var mı? Ne bu? Katılma istekleri. Tanımadığım kimseleri yayına alma. Evet. Strip chat falan. Bilmediğim yine uygulamalar. Projeksiyon olmasın. Ha, EBA, onu bilmiyorum. Yayını kaydedeceğim. Resim öğretmeni, resim iyi öğretirim ama öğretmenlik tamamen düşünmüyordum. Evet. Nasıl paspas yapıyorlar. Bende hiç dövme yoktur. Dövme sevmem, kullanmam. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani ben dövme kullanmayan bir kadınım. Tabii ki dövme yaptıranları yani anlamaya çalışırım, saygı duyarım. Beğeniyorlarsa kendi zevkleridir o. Benim bileceğim bir iş değildir. Herkesin kendi tercihi. Açıkçası ben pek dövme tercih etmem. Şöyle gelir bana. Bir Mercedes'e bir sticker yapıştırır mısın? Ama mesela şey yaparlar, Doğan'dır, Şahin'dir, başka bir logo yapıştırırlar. Tamam. Ama Mercedes'e bir sticker, bir şey yapıştırılmaz. Ben de dövme tercih etmem. Açıkçası. Çoktandır Ölüdeniz'e gelmiyorum. 2 sene önce gelmiştim. Çok da tercih etmedim. Eski halini daha çok seviyordum. Son dönemde maalesef Türkiye tatillerinden çok da huzurla ayrılamıyorum. O yüzden başka yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Evet. Yavaş yavaş yayını kapıyorum. Belki bir kısa savaşçı yayını yaparım. Yaptığım resimleri paylaşırım zaman zaman ama yani bunların yeri sergidir. Bir de dediğim gibi yaz hali vardı hepimizde de. Evet. Ben Rolls Royce muyum? Teşekkür ederim ya da Jaguar. Yani TikTok hesabı açmıştım ama hiç aktif kullanmıyorum. Yani TikTok yap falan diyorlar da ne yapacağım TikTok'ta? Göbek mi atacağım yani? Hiç tarzım değil. Yani gerçekten hiç tarzım değil. Tatil için tercih Yunanistan. Evet. Yavaştan ben ayrılayım artık. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hadi bakalım, o zaman bir şey yapabilirim. Kısa bir yayın açayım YouTube'da üyelere. Evet, benim ne işim var TikTok'ta? Çok güzel söylediniz, katılıyorum. Görüşürüz.
Ha, ten rengi çorap olsun. Ya şöyle söyleyeyim, zaten ayaklarım üşüdü. Merhaba, ciao to Italy. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Bay bay. Bu haç değil, bu anktır. Mısır'a dayanır. Çok daha eskidir haçtan. Sonsuz hayatla ilgilidir ve Ra'nın anahtarı diye geçer. Bu bana güzel enerji veriyor. Bu yüzden tutuyorum. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Yarın YouTube'da canlı yayınım olacak. Masal yayını. Masal mı okuyayım, mitoloji mi, karar veremedim. Ama çok büyük ihtimalle masal olacak. Yarın canlı yayına YouTube'a beklerim. Görüşürüz. İyi geceler.